Videonun 4. serisiyle devam edeceğiz. Aradan bir gün geçti. Yaptıklarımızı hatırlarız hızlıca. En son yeni yeri işgal etmiştik. Orada demirciliğe başlayacağız. Bir de fark ettiğim videolarda ses biraz daha az çıktığı için sesin daha düşük olduğunu fark ettim. Bilmiyorum, biraz daha yükselteyim dedim. Bakalım ne kadar yükselecek onu da e, videoyu yükleme işleminde görürüm. E, Burada başka bir iş var mıydı? Hızlıca girmişken bir bakalım. Ee, Şurada en azından hayvanları seçelim. Biz yeni yerle uğraşırken de hem paramız zaten var. Güzel para getirdi. Buraya da bu hayvanları seçebiliriz. Yerleşme olacak. Biraz böyle yerden kaynaklı. Yani en azından bu yerde yaptığımız kare işlemi tam olmamış olsa da bu biraz vakit alıyor, evet. Şurada seviye 2 varmış. Aşar vergisini kapatabiliriz artık köşkten. Aşara ihtiyacımız yok. Olmadı %1 olarak aşarı şöyle tutabiliriz. Toprak vergisi %10'da %15 yapalım bunu. Evet, biraz memnuniyet kaybını arttırıyoruz ama sanırım yeterli şey olur. Su olarak herkes suya ulaşabiliyor mu? Ona da bir bakalım. Arz talep %100 ulaşabiliyor. Ee, Daha büyük bir ambar yeri, daha fazla pazar yeri. Tahıl ambarını büyütürüz. Şöyle 2, 3 diye pazarda daha fazla yiyecek çeşitliliği olsun diye. Hem de daha hızlı toplamalar gerçekleşsin. Ee, Meyve hazır. Bir tane daha değil mi? Buraya şey yapacaktım ben. Ee, Bir bahçe yeri daha yapacaktım. Totalde kaç ayımız var? 1, 2, 3 yerleşecek kişi var. Yani totalde aslında Temmuz'a da girmişiz. Aslında şuraya yeni bir yer inşa etmek bence güzel olur gibi geldi bana. Şimdi burayı bahçe yapacak olursak kare işlemini en azından bu tarafta zaten çok fazla yerimiz yok. Şöyle bir şey denesek. Mesela varsayalım denedik. Böyle bir yere bahçe yapacak olsak nasıl durur bilmiyoruz ama beraber iyi kötü olup olmadığını da görürüz. Hmm. Şöyle deneyelim. Şuradan oluşturalım. Şurayı alalım. Sonra burayı olmuyor. Enteresan. Herhalde bu update ile beraber Stable'da bazı şeyleri kapatmışlar. Çünkü normalde burayı da alırdı. Şuradan deneyelim. Bir şey değişiyor mu? Değişiyor aslında. Oluyor bu şekilde. Yani şu şekilde bir bahçe güzel. Buraya en azından bir sebze ekeriz. Havuç ekeriz. Pancar ekeriz. Bence tamam burası. Şimdi yeni bölgemizde ne vardı en son, ne yapılıyordu? Yeni bölgemizde yemeğimiz yok. En son öyle kalmış. Şu yeri bence önce inşa etmemiz gerekiyor yemek için. Sadece tımar arazilerine yönleniyorlar. Hatta bu yeri de alırsak burayı rastgele yapacaktık, şehri. Şuraya doğru büyütelim. Yakacak 2 ay, bir de oduncu kulübesi kurmadık herhalde. Şuraya bir yere kurmadım mı ben oduncu kulübesini? Yok, kurmamışım.
Şöyle bir şey yapabiliriz. Ha, burada ne vardı? Burada bir arpa vardı değil mi? Tam da burada var. Hmm, tamam. Şuranın arpasını alacaktık. Ne kadar büyüklükte? Şu. Bu bize yetmez tabii ki ama başta yeter gerçi. Bir burası var. Bir burası var alınabilecek güzel büyüklükte tarla olarak. Çünkü burada aynı zamanda buğday da yetişecek. Bir de şurada falan var ama buralara gerek kalmadı. En azından yapacaksak buraya başka bir çiftlik evi kurarız. Tabii nüfusun biraz fazla olması gerekiyor bu işlemler için. Toplayıcı kulübesine bir kişiyi atayalım. Hatta 2 kişiyi atayalım. Ee, Şuraya da bir kişiyi atayalım. 17'de kaç bırakıyor? 12 bırakıyor. 11 bıraksın. Tamamdır. Buranın yemeği hallolur. Ama tabii bu sırada tahıl ambarına ve ambara taşıyacak. Postları taşıyacak aynı zamanda. Sadece kötü olan ticaret merkezinde post satacağımız zaman iki tarafta da satıldığı için bu postlar ya satılmayacak ya da fiyat arzı, küresel arzda düşecektir diye düşünüyorum. Ticaret merkezini şuraya kurmak mantıklı. Kurabiliyor muyuz şu anda? Ona da bir kuru verelim. Evet, kurabiliyoruz. Evet. Şimdi ticaret merkezi orada. Ne demiştik? Bir kişinin daha taşınması mevzusu. Taşındı mı? Taşınsa da evet, mantar olayı. Bir kişiyi aldık mantardan. Ambara bir kişi koyduk. Tahıl ambarına bir kişiyi koyduk. Şu anda tamamız. Yeterli. Ticaret merkezi hallolduktan sonra orada bir post satımı ve ufaktan para kazanıp hem tazıyı alırız hem de nüfusu arttırıp buradaki demiri çıkartıp artık yeni askerler için silahlanma evresi başlar. Çünkü Baron bence ilk saldırısını ne zaman yapacak bilmiyorum ama bana bir saldıracaktır. Saldırgan moddayız. Ben de bilmiyorum ne zaman saldıracağını. Saldırgan modda yenilebiliriz. Dediğim gibi bilmiyorum. Beraber öğrenmiş olacağız. Böyle sürekli saldırıyorsa... bu çizgiler gitmiyor mu? Okey, gitmiyormuş. Ha, şu gider ama. Tamamdır. Burada başka yapılacak ne var? Paramız vardı. Şöyle bir bakalım. Hem de hatırlamış olalım. Kaynak alanı yeni yere götürüp ne götürebiliriz? Mesela bizim burada biraz yiyeceğimiz var transfer olarak. Kaynak alanını ticaret merkezinin yanına kurarız. Hatta şöyle yaparız. Hayvan pazarı aslında Mera şu anda paramız iyi. Anka yakacak tükeniyor. Paramız aslında iyi. Yani biraz hayvan da alabiliriz ama bayağı zaman alıyor. Hayvanlarla alakalı 3. seviye için yünlerin birikimi söz konusu olur. O kadar nüfusumuz aslında var şu anda. Güzel. Oduncu kulübesi yapmayı unuttuk değil mi?
Hatta şunu yapamayız. Hızarhane gerekiyor. 0 kerestemiz var. Buraya da birini atamamız gerekiyor. Hayvanlardan birini atadık. Sonrasında hızarhaneyi de şimdilik şurada duracak şekilde yapalım. Bu toplasın. Bunların yerleri hep değişebilir zaten. Mantar bitiyor. Ama yani bize yetecek kadar yemek bile çıktı 6 aylık. Ya bu kışı atlatacak bir yemeğimiz hemen hemen çıktı ki çıkacaktı. Şöyle bakalım. Evet. Tamam, yeni yerde şurada meramızı nereye kuralım diye düşünüyorum. Şurada hayvanlar var. Güzel bir yere meramızı da kuralım. Yani bu tarafta uygun aslında. Şu taraf kullanılan bir taraf değil. Merayı kurabiliriz buraya. Bir sıkıntı olmaz. Burada böyle milim şeyleri hesaplamayı severim. Ve onları hesaplayalım. Yani milim milim gidelim böyle. Mesela şuraya kurduk. Sonra... Çünkü silersek eğer hepsi siliniyor. Bir kere de yol çektiğimizde böyle bir dezavantaj oluyor. Onun için yolu her çekişimizde yeni bir yol oluşturmuş olalım. Şimdi meramızı kuralım bir buraya. Hmm. Nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir tane merayı çok büyük yapabiliriz. Bu şekilde. Ama 100 tane hayvan alıyor. Yani o zaman maksimum 100 tane mi yapabiliyoruz? Burası 100'den fazla alması lazım. Şöyle deneyelim. Şuradan yarıdan alalım. Şurayı alalım. Aynen maksimum 100 oluşuyor. Yani o zaman bu büyüklük bile değil. Şuradan çekelim. Burada ne oluşuyor? 60, 62. Çok da o kadar hayvanımız olmayacak açıkçası ama. Mesela burada neyin karını yaptık bakalım bir. 60, 120, 124 tane oldu. Şöyle bir tane daha şöyle çekeriz. Burada da bir 50'lik falan yapar büyük bir ihtimal. 58'lik. Bir tane de aşağıya çektik ve tamam yeterli bu kadar. Şimdi bu stable versiyonda öküz buzağı yok. Beta'da geldi. Beta'sı bug'lı diye oynamıyorum ama aslında güzel. Ama mera alanı biraz daha böyle şimdiki kadar rahat değil. Tabii stabil versiyonda bunu değiştirdiler mi bilmiyorum ama eskiden hayvan üremesi çok hızlıydı. Hayvan pazarımızı alalım nerede? Hayvan pazarı bayağı para yiyor bu arada. Kaynak alanımız tamam duruyor. Hatta kaynak alanı için bir tane katır alalım şimdiden. Çünkü her ay bir tane alabildiğimiz için bunu bir kullanalım bu hakkımızı. Katırımız gelsin. Ee, Ahırlarımızı taşıyabiliriz artık yavaştan gerçi. Şurası tamamdı. Burada bir sıkıntı yok. Sadece upgrade'ler var onları yapalım.
Yükseltmemiz tamamlansın. Kerestemiz yok. Çünkü evet. Bu olay uyarı vermemesi kötü mesela. Şurada çok az kalmış artık. Ee, Bence şurayı almamız daha kıymetli gibi geldi bana ama ya da şurayı almamız daha kıymetli gibi. Ama ben yine de bir önce önümdeki yerden alayım şöyle. Hemen yeni yere gidelim. Yeni yerdeki değişiklikler. Yakacağımız azdı. Hala yapılmamış bir şeyler hızlandırıyoruz. Ticaret merkezi de kurulmadı. 2 kişi var. Yavaş yavaş çalışılıyor. Mantardan falan çekmek istemiyorum an itibariyle ama aslında yiyeceğim 8 ay. Yani bence çekebilirim. Hatta bunu da 11 olarak ayarlamıştık. Bunu da çekelim. Konutlarda 2 kişi oturmayı açalım. Bunlar meslek sahibi olmayacak kişiler. Yani tavsiyem tabii ki de bu size kalmış. Daha deneyimli olabilirsiniz ama e, bu bir seçenek oyunda. Şimdi birincisi meslek erbabı olabilecek ya da aynı zamanda bahçesinde bir hayvan yetiştirebilecek yerleri bu şekilde hani geniş kapsamlı yaptığımızda ama 2 kişilik değil çünkü mesela küçük olduğu için bir tavuğa, bir domuza, bir ailenin yeterli olduğunu varsayarak ilerliyoruz. Şey konusunu bilmiyorum tabii. Mesela terzi atölyesi eğer 2 ailelik bir terzi atölyesi olursa daha hızlı mı yün yapıyorlar? Yün diyorum. Daha hızlı mı giyecek üretiyorlar onu bilmiyorum. Ama ben genelde bu şekilde kullanıyorum. Buradan seçilebilecek bir şey varsa bahçeli tek aile ama eğer yoksa hiçbir şey yapmayacaksa sadece işçi olarak çalışacaksa onları da bu şekilde küçük yapabiliyorum. Size kalmış. Oyunun başında aslında bölgenize göre değişebilen bir şey ama dezavantajı da var bunun. İleri safhalarda da yarayabiliyor. Yani size kalmış yapıp yapmamak. Ben şu anda burayı yan köy kullanıyorum diye 2 kişiye çıkartıyorum. Evet bir yavaş çalışma söz konusu. Öküzümüz 3 tane öküzümüz var aslında. Ee, Ya taşımızın olmayışı kötü ama taşı aslında ticaret merkezinden de alıp kendimize güzel bir köşk de inşa edebiliriz. Para iyi geliyor çünkü. Yani ne kadar önemli. Ya dediğim gibi eğer büyük bir şey yapacaksak çok gerekiyor ama ona da o kadar para. Yani şimdi ben buraya kurdum köşkü. Planım aslında şuradan şöyle çekip ki hem burası hem de sağ tarafı şurayı görebilsin. Burayı da çektiğimizde şöyle buradan da gelenleri hem sağ taraf hem sol taraf vurabilsin. Ama çok geniş oluyor bu. Ve bu genişlikte bir yer inşa edebilmek için işlenmiş taş büyük bir ihtimal. Yani tahminimce şu anda 300'ün üstünde işlenmiş taş isteyecek. Mesela biz sadece işlenmemiş taş alacak olsak küçük ticaretten fiyatları değişiyor muydu? Bakalım işlenmiş taş 15, işlenmemiş taş 13. Bunun 100 tanesi aslında 1300
para ediyor. 1300 gümüş, altın diyelim ya. Ben hangisini diyeceğimi bilmiyorum. 1300 altın yani 2600 altına tekabül ediyor. Totalde 200 tanesi. Tabii de harç falan alacağız. Büyük bir ihtimal 200'ü çok rahat geçer. 300'ü bulur yani o büyüklükte. Hatta 300'ü bile geçebilir. 3000, 4000. Ha, o paramız olacak mı? Olabilir. Neden olmasın? Olmayacak bir para değil ama sadece o görsel için oyunun başında bu saldırgan modda ayırmak. Ha, burada ceset çukurunda biri kaldı. Unutmuşuz onu. Çıkartalım. Yani gerekli değil gibi geldi bana. Tuza adam atadık. Tuzda daha fazla çalışılsın. Alet olayını yan köyümüzden de alıp aslında hızlandırabiliriz bunları da. Ne kadar satıp satmadığını bilmiyoruz. Kayıtlardan bakalım tuzumuz iyi satıyor mu? Evet, en iyi tuzumuz satıyor an itibariyle. Ama elimizde hiç tuzumuzun olmadığı bir evre olmuyor. Bakalım. Çünkü tuzu kullanıyoruz. Ben burada bir ayar yapmıştım tuz için. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir sayı vermiştik. Onda 1 vermişiz. Evet. Hayvan pazarına şöyle bir koyalım. Biraz hayvan alalım. Koyun ithal edelim. Kuzu ithal edelim. Sınır olarak da şu anda böyle başlangıç olsun. Kuzu da 10 tane olsun. Hatta 7 tane olsun. 27, 24 tamamdır. Yani şu limitlere ulaşalım. Bunlar da bayağı pahalı çünkü. Ucuz değil. Hem oradan yünleri biriktirir. Evet, normalde ekim yapabiliriz ama çok az insanız. Gerçekten çok zahmetli, sıkıntılı bir süreç. Yapmayacağım. Bir sene daha bekleyeceğim ekim için. Açıkçası. Çünkü çiftliği kurman gerekiyor. O ekimlere bütün insanları ataman gerekiyor. Bütün işler duruyor. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Zaten başlangıç sıkıntılı. Evet. İnşaatlarımız bir tık uzun sürüyor. Ticarette postu yine burada da satmaya çalışalım. Ama dediğim gibi iki yerde satarken sıkıntı yaşayacağız. İhraç et diyorum. Bir post kalsın. Buradan başka bir şey ihraç edemeyeceğim an itibariyle. Önemli de değil. Alet ihraç edeceğiz. 5'ten gidecek. Güzel para. Bence biz burada zaten aletten para kazanacağız. Ay, şu oduncu kulübesini kurabilir miyiz? Yani tamamdır. Buradan yakacak işini de halledeceğiz. Ambar ve tahıl ambarında birer kişi varlar. Tamamdır. Ambarı büyütme. Evet, buradan hızarhaneden olacak. Onu bir atayalım. Aşar ödendi, mallar bağışlandı, hasat mevsimi sonlandı. Eylül ayından sonra eğer ki çiftçilikle uğraşıyorsanız Ekim, Kasım, Aralık aylarında yani o zamana kadar ekim işlemlerini yapabilirsiniz. O işlemleri yapıp tarlanın sürülmesi, ekimlerin yapılması bir dahaki yıl yani yine Eylül ayında şeyleri toplayabilirsiniz. Varsayalım yapamadınız, bu sefer de Nisan ayı gibi başlar. Eylül ayına kadar sürebilecek herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, bir ekim işlemiyle yine devam edebilir. Ya tarla işi böyle çok fazla nüfus isteyen bence bir iş. Çünkü çiftlik evinde hep birilerinin olması lazım. Eğer hele ki buğday ekiyorsanız, şavdar ekiyorsanız o yığınların tanelere dönüştürülmesi, toplanması, tarlanın sürülmesi, öküzlerin oraya atanmış olması falan gerçekten böyle sizi tamamen o işe yönlendiriyor.
Dediğim gibi bir nüfusa ulaşmak gerekiyor onun için aslında. Sadece oraya atama yapabilmek için. Öbür türlü zor yani. Nüfus demişken buranın görseli önemli değil demiştik. Burada tavuk yetiştirebiliriz. Şöyle yapalım. Yer sorunumuz zaten yok. Sıkıntımız şey olacak. Tamam. Yani şu anda kalas yaptığımız için odun sıkıntımız olacak. Odunla alakalı yakacağı ne oluyor? Yakacak acaba şey oluyor mu? Ya bunda gerekli miydi? Değildi. Ha şuradan da bir yol çekeriz aslında ama benim istediğim şu arpayı kullanacak olmamız. Şuradaki ağaçları bir bitirelim. Evet. Ticaret merkezinde hayvanımız yok çünkü paramız yok. İlk önce satışların bir gerçekleşmesi gerekiyor. Buraya bir kişi atayalım avcı kampına. O da çalışmaya devam etsin. Ambarda, tahıl ambarında birileri var. Buradaki inşaatlar 6 kişi tarafından gidiyor. Odunumuz toplanıyor. Bence durumumuz iyi. Şu maden ocağına da bir kişiyi atıp aslında burada direkt hızlı bir şekilde eğer aletten para kazanmak istiyorsak haddehaneyi hemen şöyle şu tarafına kuralım. Haddehaneyi şuraya, alet nalbantımızı da şuraya kurup seriden en azından içeride bir kişi bırakarak hızlı bir şekilde yapabiliriz. Şöyle yapalım. Kızarhane çalışanını yavaşlatalım. Tomruk kampı çalışanını hızlandırmıştık zaten. Oduncu kulübesini hızlandıralım. Aletimiz olacak. Evet. Biraz daha hızlandıralım oyunu. Odun gelir gelmez yapıştıracağız şimdi. Hop yapıştırdık. Tamamdır. Yeniden merkeze döndük. Kış yaklaşıyordu. Yemekle alakalı bir sıkıntımız yok. Yakacakla alakalı bir sıkıntımız var ama o yani evet bu taraf bitmiş olduğu için öyle bir şurayı alalım bir. Şuraya bir aile daha atayalım. Keşke önceden belirleseydik şeyi de. Şu yükseltmeleri başlatalım. Koyunumuz, kuzumuz var mı diye bakalım. Hiç, evet var. Gelmiş.
Genelde hep bir kuzu alımı oluyor ama bak koyun almış güzel ilk başta. O da bir avantajımız. Tuzumuz bayağı var. Et olayımız çok fazla. 113 tane domuz etimiz var. Buranın yiyecek sıkıntısı hiç yok. Yani sosis falan yapıyoruz ama gereksinim olarak direkt etler ve balıklar kısmına sosis giriyor. Ya sosis aslında satışta iyi olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki hiç sosis satmadım. Ben sosis de yapmadım. Ticaret merkezinde hayvanımız yok. Alalım. Ee, Sosis kaçtan gidiyor? Ve satılan bir şey mi acaba? Sosis 7'den gidiyor. Aslında güzel. Ya bizi bayağı sosise güzel para kazanırız bence sosisten ya. Ya o kadar parayı ne yapacağız ki? İhraç et. Mesela elimizde kaç sosis olsun? 30 sosis. Sosisimiz yapılıyor zaten. Olmadı bir yeri daha kasap yaparız. Bol domuz etimiz var çünkü. Küçük avımız var, domuz etimiz var, mantarımız var. Biraz da sebzemiz gelecek. Halk bence bu durumdan gayet mutlu olacak. Bu taraf gayet iyi. Evet. Bu arkadaşları alalım. Tuz dediğim gibi birikiyor. Sadece kasabı hızlı çalıştırma olayımız söz konusu mu? Kasap neredeydi? Hah şurada. Kasabı hızlı çalıştıramıyoruz. Evet. Anca tuz 40 limiti. Şöyle yapalım. 30 yapalım tuzu. 40'a düşüyor mudur bilmiyorum. Ya bir kişiyi daha kasap yapabiliriz. Eğer bu işe yoğunlaşacaksak tabii. Ya bence okey gibi ya. İki tane bak bir tuzdan bir domuz etinden 2 tane sosis elde ediyoruz. Ne oldu? Oduncu kulübesi açıkta kalan stoklar ıslanıyor. Bu yeni yerimiz için gelen bir uyarı. Ee, Sorun değil aslında. Yani evet buralarda hallolmuş. Şimdi bakımı kaç tane aletimiz var? 5. Şunları bir başlatalım. Hızlı hızlı toplasınlar. Haddehane hızlı hızlı çalışsın. Nalbantımızda evet. Nalbantımızda gelen aletleri hızlı hızlı, gelen demir levhaları hızlı hızlı alete dönüştürsün. Ve biz buradan alet satışını da gerçekleştirelim. Ticaret, ihraç et. Elimizde eğer ki kaç olsun şimdilik? 10 üzerinde. Yani en azından burada biraz para kazan. Bunu durduracağız çünkü bizim asıl amacımız ikinci seviyeye ulaşıp biraz meslek erbaplarını burada halledip eee, mızrağımızdır, kalkanımızdır, merkezimize yollamak olacak aslında. Mızrağı, kalkanı. Değil mi? Mantıklı ya bilmiyorum ama bu strateji daha mantıklı geldi bana. Eee, Ya da yollamayıp buradan da ilerletebiliriz ama buranın nüfusu an itibariyle az. İki yerde de aynı işlemi yapabiliriz. İki yerde de eğer ki asker çıkartabilecek olursak denemediğim bir şey. Eğer oyunda olup olmadığını da bilmiyorum ama şey olabilir, şey yapabiliriz. Mesela buradaki askerler öldü. Haliyle nüfustan asker olduğu için elindeki alet sayısı vesaire. O zaman buradan hemen bir ekip çıkartıp buraya yardım takviyesi olarak getirebiliriz. Çünkü saldırgan baronun ne yapacağını ben de bilmiyorum. Neler yapabildiğini bilmiyorum. Sınırların ne olduğunu bilmiyorum. Gerçi yapay zekası oyunun iyi değildi. Durumun ne olduğuna bakarız. Şimdi şu yükselmeleri yapalım. Kış aylarında tehlikeli ama insan sayımız var. Kış ayında bu yükselmeler eğer yavaş olursa insanlar hastalanabiliyor. Bu sefer ne oluyor? Hastalanan insanlar atıyorum örnek olarak senin Tomruk kampında çalışanın var diyelim. Oduncu kulübende çalışan var. Hastalanıyorlar.
Soğuktan kaynaklı. Hastalandıktan sonra çalışmıyorlar. Çalışmayı bırakıyorlar. Böyle sıkıntılarımız olabiliyor. Şeyi de kuralım şimdiden. Koyun çiftliğini şuraya. Bir kişi ne güzel et getiriyor ya. Harika. 82 küçük av. Yani sosisin yani satmazsa üzülürüm sosis ya. Hiç bilmediğim bir şey. Alıcısı yani köyden sosis geliyor. Ki o lezzetli. Şimdi şu yükselmeleri yapalım. Ha, önemli olan burada şeyi belirleyecektik değil mi? Burayı tarla yapacağız. Sebze bahçesi yani. Hiç yapmadık. Sadece meyve yap. Yo, bir tane tarlamız mı var? Bir tane elmamız var. Bir tane evet armutumuz var aslında. Şuraya da sebze bahçesi diyoruz. Ne uyarısı verdi? Ne tükeniyor? Yiyecek mi? Nasıl ya? Ha, Anka'da. Doğru. Evet. Tükenmez zannetmiyorum ya. İki ay diyor. Zaten Aralık'tayız. Ocak, Şubat. Şuraya kimseyi atamadık herhalde. Yo, atadık. Tamamdır ya. Bu bir şey olmaz. Nüfusun biraz kalabalıklaşması zannedersem bu şekilde bir hızlı bir sorun yaratabiliyor. Evet, alet üretimleri başladı. Kilisemizi inşa edelim. Edebiliyor muyuz bakalım. 15 tane taşına ihtiyacımız var ama moloz taşımız yok. Moloz taşı toplayalım. Taş toplama kampı. Taş nerede? Ta burada. Harika ya. Mükemmel bir şansımız var harita olarak. Şuradan şimdilik şöyle bir tane yol çekelim. Allah Allah. Tamam. Buranın kurulumu vesairesi uzun sürer zaten. Buranın hiç para kazanmaması, yani şu anda ticarette ne posttan geliyor. Çünkü hiç kimse yok başında. Değil mi? Evet. Yani hiç kimse olmazsa para kazanamayız. Birilerini koymamız gerekiyor. Kalasımız bayağı birikmiş burada. İlk önce ama biz satışımızı bu şeyden ilerletelim ya. Post ve zararındaki şeyi çıkartalım, kişiyi çıkartalım. Demir levha, demir cevheri üretim şekline baktığımızda bir kişiyi çıkartabiliriz. Bunu da normale alabiliriz. Duruma göre bunu yeniden çoğaltabiliriz. Nalbant'ın hayda. Zarar görmüş ürünlerimiz soğuktan. Evet, neyse, kış ayını atlattık gibi. Şubat geldi. Ocak ayı en sert geçen ay oluyor.
bir tık Şubat'ta da sıkıntı yaşarız gibi ama e, biz onu da atlatırız gibi geliyor bana rahatlıkla. Şurada bir hayvan daha alabiliyoruz. Alalım yani. Öküzümüzü bol bol alalım. İnşaatlarımız daha hızlı devam etsin. Bu bir yakacak sorunumuz var, evet. Bu bu bizim için iyi değil. Niye iyi değil? Mesela eğer şehrinizde bir yakacak sorununuz varsa ve bu yavaş ilerlediğini düşünüyorsanız, e, yarın bir gün bir saldırıda bir yere gitmeniz gerekir, başka bir yere geçmeniz gerekir falan. Bir ay, 2 ay sürer. Orada hiç kimse çalışamayacağı için yakacak sorunu bayağı bir sıkıntı yaratabilir o evrede yani. Biz şurayı toplattırdık diye oluyor herhalde. Buralar toplanabilir mi? Bakalım. Buralar da toplanabilir. Şu buralar yükseltide ama sanki okeyiz. Yani şuraya çeksek şurayı da halledebiliriz gibi. Burayı tomruk kampı hallediyor. Oduncu kulübesi şurayı alıyordu en son. Yani mesafeden kaynaklı bir tık sıkıntı. Buraya korkmadan şöyle bir atama yapalım. Geniş bağlama geldiğimizde de artık kömür üretimine başlar. Tam bir yerde böyle sabitleyebilsek işte oduncu kulübesini iyi olur. Çünkü bu sefer ne oluyor? Oduncu kulübesi kömür fırınına odun götürmüyor. Yani halk hem odun hem kömür kullanıyor. Şimdi oyundaki kömür mantığımız neydi? Bir odundan iki kömür elde ediyoruz. Yani yakacak için çok iyi ama şimdi halk iki tarafı da kullanacağım. Kömüre de fazla şey gitmeyince sadece odun kullanıyor ve yakacak sorununu halledemiyoruz. Onun için oduncu kulübesiyle kömür fırınının yan yana yapılması inanılmaz bir avantaj. Nüfusumuz 7. Acaba bir başlangıç... Bu arada yiyecek sıfır ya. Şu mantara bir kişi atayalım. Bence bu yıl kurulumu yapalım. Arpanın olduğu yer şuralarmış. Şuralar var. İlk nereden başlayalım diye bakıyorum. Çok ağaçlık ya. Ağaçları yok etmek de istemiyorum. Ya gerçi alanımız var ama. Yani şöyle başlayabiliriz aslında. Şurayı yok edersek de buradan devam edebiliriz. Ya da şuradan devam edebiliriz ağaç toplamaya diye düşünüyorum. Ya da şurayı aldık ya. Şu şekilde başlangıcını yapalım. Dönüm olarak bakalım 0,8. Tam böyle bir 1'e işaretleyebilirsek daha iyi olabilir. Şöyle 3 yıldızımızı alalım. Şöyle. Ne çok geniş. Evet, biri geçtik. Tamam, orayı da küçük yaparız. Sıkıntı değil. Tarla çok zahmetli yani, eğer yan taraftan bir şey yapılıyorsa. Hem sürülmesi tek yönde rahat olsun diye böyle bir inşa yapıyoruz.
Evet yani arpa buğday burada karışık zaten. Ama %70 %80 olacağı kanaatindeyim. %89 okey yani sıkıntı yok. Bir tane çiftlik evi kurmamız gerekiyor. Sonra şuradan yolları bir belirleyelim. Bunun yol çizelgesi nasıl? Evet. Bu yolu da böyle belirlemiş olalım. Ee, Yolun olması da önemli değil aslında tarla yaptığınızda. Giderler, çalışırlar. Herhangi bir sıkıntı da olmuyor ama. Şimdi tarla çalışanları şu şekilde bizim ambara yakınız. Burada tarla olayını başka yapmayacağız. Arpa, keten olayını, ketene başta da girebiliriz aslında ama yani hiç olmasa da olur keten. Verdiğiniz zamana değmez bence keten için. Şuradan bir ayarlayalım. Okey. Şimdi ilk burayı buğday yapalım. Burayı arpa yapalım. Burayı arpa yapalım. Burayı arpa, arpa, buğday. İlk yıl için bu kadar buğday ve arpa yeterlidir. Buğdayla en azından burada ekmek yaparız. Demek ki bir yemek sorunumuz var. Arpayı da malta dönüştürür. Onunla da ileride kullanacağımız yani maltı bırakırız. İçeceği hemen şimdi üretmeyiz zaten. İleride hızlı bir şekilde level atlamak için. İşte orada da biraz koyuna, kuzuya ihtiyacımız var. Ee, Bunların olması biraz zaman alacak gibi. Yani şu atamaları yapalım. Hızlı olur mu olmaz mı? 9 koyun 3 kuzumuz var. Üremeleri ne kadar hızlı ne kadar yavaş göreceğiz. Buranın hala yakacak sorunu. Şuraya da bir çiftlik evini kuracaktık. Tamam. Hayvanımız yok. Paramız var. Güzel. İlk parayla ne yapacaktık? Tazı alacaktık bir tane. Hop aldık. Güzel oldu. Şimdi geri kalanıyla biraz hayvan öküz. Öküz ne kadar? 3 tane var. Öküzler neredeydi? Şurada bir yerde. Bunların... Ha şurada bağlama kazıkları. O yenisiyle uğraşmayalım. Bağlama kazığını şöyle bir koyu verelim. Bunların yerleri değişmesi çok kolay. Enteresan yiyecek yetmiyor şu anda buraya.
Getiremiyoruz yani. Sebebi de küçük avın, daha yani tazının olmayışı ve buradaki küçük avın sınırsız olmayışı. Ha, güç noktasında yemek olarak hani şeyden düşük tabii ki de. Ama yardımcı olacağız. Şu anda ya bu seneyi de atlatabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü eğer ekebilirsek Eylül ayında biraz buğday gelecek. O iki taraflı buğday işimizi görür bence. Hatta üç taraflı bile yapabiliriz. En düşüğünden bakalım, %87 şuradaymış. Burayı da buğday yapalım. Sonra onları hallederiz, mahsul döngüsüne de çevirip eee, daha iyi verimli bir mahsul elde etmek için. Değişimler şart tabii. Şimdi çiftlik evi kuruldu. Hızlı bir şekilde yükselteceğiz. Yetiştirebilir miyiz bilmiyorum. Nisan'a girdik. Yani normalde şu anda sürülüyor olması lazım. Ama işte böyle geçebiliyor. Bence kalasımız, kerestemiz de tamam. Şunları da bir çıkartalım. Taş toplama olayı bir kişiye atayalım. İkinci seviyeler için şart çünkü. Kilise yapacağız haliyle. Evet, burası da hızlı kuruluyor gibi. 10 kişi güzel atayabiliriz. Hızlı bir şekilde bakalım yetiştirebilecekler mi? Büyük çünkü. Yani az değil. Ama bakacağız şimdi. 2 tane hayvanımızı da atadık. Bakalım neler olacak görelim. Bir sipariş daha versem mi acaba? 303 için yerimiz var. Evet. Bir sipariş daha verelim. Yani hem elle çalışıyor. İşte 2 tane çiftlik evi bu yönde avantaj oluyor ama zaten insan sayımız yok. O da gelecek sene yapılabilir. Gelecek sene yaparız bunu. 2 tane çiftlik evi ve daha hızlı ekim biçim olayları. Toplaması da bir sıkıntı çünkü. Yetişebilirler mi yetişemezler mi bilmiyorum. Hani sadece tek çiftlik eviyle buraya daha büyüteceğiz sonuçta. Ama bu kadar az mı mantar vardı ya? Evet, az mantar varmış şansa. Ya 2 katına çıkardık bir de. 45'ti 90 oldu köyün özelliğinden. O yüzden bayağı az mantar geldi gözüm ama. Para geliyor. Şimdi açlığımızı rahatlatmamız için şuradan tavuk, tavuk, tavuk. Hadi tavuktan ilerleyelim. Evet, tavuk candır. Tavuk varsa umut vardır. Tavuktan ilerleyelim. Bu taraf meslek erbabı olabiliyor muydu bu küçükler? Hmm. O zaman benim bir bilgi yanlışlığım var ya da değil. Allah, bunların bahçesi var mıydı benim yapımımda? Enteresan. Bilmiyorum. Küçücük çünkü. Yiyecek tezgahı merkezde, hava koşullarından zarar gördü. O neymiş ya?
Yün elde ettik mi? Ettik. Güzel. Hemen yanına hazırda insanımız var. Yünü ipliğe çevirecek. Çünkü hız noktasında bize yardımcı olur. O arada şey yaparız. Depo dolu taş toplama kampı tahmin ettim. Normal. Buranın yakacak sorunu hala devam ediyor. Hayvanla alakalı bir sıkıntımız yok. Bu arada şeyi toplamamışız. Evet. Buranın mantarını unuttuk. 2 ay boşa gitti. Yani yemek sıkıntımız yok ama... Evet, burada ekim işlemleri yapılıyor şu anda. Şöyle izleyelim biraz. Hatta izleyip sonra bu videonun bu serisini kapatıp sonraki şeye geçeriz. Ekimler bu şekilde. Evet, tohumlanıyor şu anda. Biz buraya inebiliyor muyuz direkt? İnebiliyoruz. Hatta ekimi direkt böyle de izleyebiliyoruz. Evet. Yani gayet güzel. Yan mesela tarafta ekim gerçekleşmiş ve hafiften gördüğünüz gibi biraz daha hızlı ilerliyor oyunda tabii. Bu şekilde mahsul gelmeye başlamış. Eylül ayında toplayacağız bunu. Bunlar arpa olacak. Büyüyecekler daha yani. Bence güzel yetişti. Bir de daha şurası var. Evet. Tohum alan geliyor. Bakalım bu tarafı yapmışlar mı? Yapmışlar. 14. 70. Bu taraf niye böyle bu kadar kötü ya? Buğday aslında iyiydi ektiğimizde ama 9 diyor. Allah Allah. Gitgide yükseliyor. Okey okey. Ya büyüyor. Tamamdır. Bu serimizin, 4. serimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 5. serimizde artık büyük bir ihtimal bir seneyi daha halleder. En azından bu ekimleri görür. Biraz daha buranın yemek sorununu halleder. Merkezimize bakalım, aklımıza kalsın. Yakacağımız, 1 aylık yakacağımız var. Bunun yerini değiştirir. Artık şu tarafı toplamasını ya da bu tarafı toplamasını sağlarız. Daha hızlı olur. Kömür fırında kurabiliriz şimdilik. Sonradan yıkmak üzere. Dokuma atölyesine şöyle ben bir kişi atayayım. Unutmadan, hatta 2 kişi atayayım. Gelen yünleri şimdiden çevirsinler. Giyecekleri üretelim ki 3. seviyeye hızlı bir geçiş yapabilelim. O zaman hoşça kalın şimdilik.